Dışı tamamen susamla kaplanmış, içi pamuk gibi kek yapmanın sırrını veriyorum. İyi seyirler dilerim. 1 tatlı kaşığı tereyağı ile kek kalıbını yağlıyorum. Tüm dilimlere denk gelecek şekilde yarım su bardağı susam serpiyorum. Kek kalıbını hazırladıktan sonra hamur hazırlamakla devam edelim. 3 tane yumurta kullanacağım. 1 su bardağı şeker ekliyorum. Şeker ve yumurta köpük köpük oluncaya kadar 5-6 dakika boyunca mikserin en yüksek devrinde çırpıyorum. Tamamen beyazlaştığında katı bir mayonez kıvamını elde ettiğimizde yumurta ve şekerin çırpılması yeterli demektir. Bu aşamaya geldikten sonra sıvı malzemeleri ekleyerek devam edelim. 1 su bardağı sıvı yağ kullanıyorum. 1 su bardağı süt kullanacağım. Kullandığınız tüm malzemenin oda ısısında olmasına dikkat edin lütfen. 3 su bardağı kadar un kullanacağım. Dolu dolu 3 su bardağı kullanmayabilirsiniz. Lütfen kontrollü bir şekilde ekleyin. 2 paket hamur kabartma tozu, 1 paket de şekerli vanilin kullanıyorum. Bizim evde haftada bir kez mutlaka kek yapılır. Özellikle çocuklu evlerde de yapıldığını düşünüyorum. Ayrıntıları kaçırmamak için videonun sonuna kadar izlemeyi, abone değilseniz de abone olmayı lütfen unutmayınız. Kalan unu da ekledikten sonra keki çırparak devam edeceğim. Kullandığım tüm malzemeyi videomun altında açıklamalar kısmında da ekleyeceğim. Çok fazla katı bir hamur olmasın. Şöyle kıvamını paylaşmak istiyorum. Çok katı bir hamur olursa kekiniz çökecek ve gözenek gözenek olmayacaktır. Yumuşak da bir kek yiyemezsiniz. O yüzden kıvamı çok önemli. Şöyle hemen spatula yardımıyla etrafı toparladıktan sonra tekrar bakın böyle kıvamını paylaşıyorum. Şöyle küçük bir kaseye göz kararı biraz hamurdan ayıracağım. Ayırdığım hamurun üzerine 1 yemek kaşığı kakao ekliyorum. Kakaoyu da eleyerek kullanacağım. Şöyle bir miktar da süt ilavesini yapacağım. Çünkü kakaoyu eklediğimiz zaman hamurumuz koyulaşacaktır. Kıvamını sütle açabilirsiniz. Videonun başında şöyle kalıbımızı hazırlamıştık. Şimdi hemen şöyle kek hamurumdan biraz dökeceğim. Bu aşamada hepsini kullanmıyorum. Şöyle göz kararı biraz sade hamurdan döküyorum. Daha sonra hazırlamış olduğum kakaolu hamurun tamamını dökeceğim. En üstüne de tekrar sade hamuru dökeceğim. Kalan sade hamurun da tamamını yine kakaolu karışımın üzerine döküyorum. 170 derece alt üst ayarlı fırında yaklaşık 40-45 dakika pişmesini sağlayacağım. Hemen fırına gönderiyorum. 40 dakikanın sonunda kekim hazırlanmıştı. Şu anda çok sıcak ama hemen dilimleyip iç yapısını da göstermek istiyorum. Dışı susamdan dolayı çıtır çıtır, içi pamuk gibi kekler hazırladık. Eğer videolarımı izliyor ve deniyorsanız arkadaşlarınızla paylaşabilirsiniz.
Yeni pratik tariflerde görüşmek üzere. Allah'a emanet olun. Afiyet olsun.